Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister sahur için, isterseniz kahvaltılarınızda hazırlayabileceğiniz oldukça doyurucu, nefis bir kahvaltılık tarifiyle geldim. Tarifime başlamadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağı uygun bir tavaya alalım. Küçük bir tavada hazırladım ben. Üzerine bir büyük patatesi küp küp doğramıştım. Yağ kızdıktan sonra patatesi ilave ediyorum. Ve patatesleri kızartıyorum ara ara karıştırarak. Dediğim gibi kullandığım patates büyük boydu. Eğer küçük boy patates varsa 2 tane patatesten de hazırlayabilirsiniz. Kişi sayısına göre değiştirebilirsiniz malzeme miktarını. Diğer tarafta uygun bir kaseye 1 adet yumurtayı aldım. Üzerine yarım çay bardağı sütü ilave ettim. Tuz ve baharat olarak da kırmızı toz biber ekledim. Bir de kekik ekledim az bir miktarda. Sizler zevkinize göre de farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Son olarak unu ilave ediyorum. İlk aşamada ben 2 yemek kaşığı kadar unu ekledim. Şöyle bir kıvamına baktım. Yani 2 silme yemek kaşığı eklemiştim. İlk aşamada dolu değildi koyduğum kaşıklar, unlar. Ardından bir silme yani yarım yemek kaşığı kadar tekrar un ilave ettim. İstediğim kıvama gelmediğini görünce birazdan onu da göstereceğim. Yani kullanılan yumurtanın boyutuna göre miktar değişebiliyor biliyorsunuz. Belirttiğim gibi yarım yemek kaşığı kadar tekrar unu ilave ettim ve karışım istediğim kıvama geldi. Böyle bir çırpıcı tel yardımıyla karıştırırsanız daha homojen olur karışım. Sosumuz hazır. Diğer tarafta patatesleri ara ara karıştırarak kızarttım. Patatesin üzerine hazırladığımız karışımı eklemeden önce şöyle bir düzeltelim. Her yere eşit miktarda patatesin dağıldığından emin olalım. Yani aralarda böyle çok fazla boşluklar kalmasın ki kalıp şeklinde çıksın kahvaltılığımız. Ardından hazırladığımız karışımı patateslerin üzerine ekleyelim. Bu kahvaltılık 2 kişi için ideal oluyor. Dediğim gibi eğer siz daha kalabalıksanız miktarı, bütün malzemelerin miktarlarını aynı orantıda artırabilirsiniz. Karışımı da ekledikten sonra tavanın kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Kısa sürede pişecektir zaten. Bu şekilde üstü kurumaya başladıktan sonra rendelediğim kaşar peynirini ilave ediyorum. Bu tarife farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Patateslerin kızarmasına yakın içerisine sucuk ilave edebilirsiniz. Patateslerle birlikte yanında biber de kızartabilirsiniz. Domates ilave edebilirsiniz. Yani çeşitlendirebileceğiniz bir tarif. Kaşarları da ekledikten sonra tekrar kapağı kapatıyorum ve kısık ateşte kaşar peyniri eriyinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Son olarak üzerine ince ince kıydığım maydanozu da ekledikten sonra servis ediyorum nefis kahvaltılığıma. Bu şekilde yanmaz yapışmaz bir tavada hazırlarsanız çok kolay, rahat bir şekilde servis edebilirsiniz. Servis tabağına aldıktan sonra şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Görüntüsü gibi lezzeti de tek kelimeyle şahane oluyor. Çocuklar için de güzel bir alternatif oluyor. Denemenizi kesinlikle öneririm. Şöyle servis ettikten sonra iç kısmını da servis ettikten sonraki aşamayı da göstermek istiyorum sizlere. Dilimleyerek servis edebileceğiniz bir tarif. Dokusu da gayet güzel oluyor gördüğünüz gibi. Tarifimin başında da belirttiğim gibi ister kahvaltılarınızda isterseniz sahurda hazırlayabileceğiniz bir tarif. Bir defa denemenizi öneririm. Patates ve yumurtanın farklı bir buluşması oluyor. Biz lezzetini çok beğeniyoruz. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.